saklı bir yere dalıyoruz. Toplumsal olarak kabulü ve kültürde karşılığı olanı tamamıyla geride bırakıp konuşulması yasak olana, yeraltı dünyasına dalıyoruz. Ruhumuzun derinliklerindeki tutkuya, cinselliğe, kaosa, karanlığa, ölüme. Through warmest current of care, your love was sent to me. Yengecin aksine akrep çocukluğun bittiği bir noktadır. Ölüm gerçeği kadar gerçek, kaçınılmaz olarak. Varlığı en derinden değiştirme gücü olan saf deneyimler, keskin bir bıçak gibi ruhumuza saplanır. Veya belki de en başından beri orada, ruhun en dipsiz kuyusunda, görmediğimiz bir yerde ekilip serpilmektedir. Serpildikçe parçalayan, kanatan, en sonunda ölüm getireceği kesin olan bir tohum gibi. Ve sökülüp atılamaz. Çünkü parçalamakta olduğu o ruh ve kalbin çeperleri bizzat bu tohumun kendisinden yapılmıştır. Yani öldürmekte olduğu şey de kendisidir. İnanılmaz değil mi? Tüm varoluşun kendi kendini öldürmek üzerine kurulu olması. Sanki her şey ölümden ve ölümüne bir aşktan doğmuş gibi. Sanki ancak kendini öldürecek olan kendini yaratma gücüne de sahiptir. Ve ancak ölüm olduğu vakit bir şeyler gerçekten hayat bulabilir. Ne yaparsak yapalım tüm varoluşun kaynağı karanlıkta gizlidir. Yaşamlarımızı somut şeyler üstüne kurar, hoş ve güvenli bir zemin yaratmaya çalışırız. Fakat gerçeklik her zaman bu zeminin aslında sonsuz bir boşluk üstüne kurulu olduğudur. Ve bir gün o zeminin üstündeki her şey yıkılacaktır. Bu gerçeği herkes o ya da bu şekilde deneyimlemek zorundadır. Pek çok zaman ve çoğu insansa bunu zorla deneyimler. Çürüme ve yok oluş doğada devamlılığı sağlayan çok önemli bir süreçtir. Yeni bir hayatın var olabilmesi için önce eskisinin ortadan kalkması gerekir. İnsanın toplumsal yaşamında da, kişisel hayatında da ve bireysel psikolojisinde de durum aynıdır. Yine de kıymetli bir şeyin gitmesi ve yok oluş fikren bile acıdır. Yok olan şey sizseniz veya bizzat size ait bir şeyse de bu kişisel olarak acı vericidir. Sımsıkı sarıldığınız tüm değerli şeylerin sahipliğini kaybetmek, sizi siz yapan şeylerin bir bir üstünüzden sökülmesi, kibar ve nazik bir deneyim değildir. Acımasızdır. Ölüm boş, çorak, zamansız bir diyara giriştir. Artık hiçbir şeyin fark etmediği, herkesin yoklukta eşit olduğu bir diyar. Ego, ölüler diyarına ait değildir. Yaşamak ister. Kendini ve yaşamının bereketini devam ettirmek için türlü bariyer ve ağ inşa etmiştir. Bunların yıkıldığını görmek istemez. Hatta tüm çabası bunun üstünedir. Kendini veya çevresindeki yaşama tehdit oluşturan bir unsurda Koç burcunda tartıştığımız üzere savaşacaktır. Ancak söz konusu bu ebedi karanlık olduğunda bu ortadan kaldırılamaz. Çünkü yaşamın kökleri de oradan beslenmektedir. Düzen ancak kaosla birlikte mümkündür. Bunu görüp kabullenemeyen ego, ölümle savaşarak en sonunda acılı bir şekilde kaybetmeye mahkumdur. Burada pek çok nüans ve çelişki mevcut. Bir taraftan insanın ebedi karanlıkla ve kendi karanlığıyla savaşması iyi ve zorunludur. Hakikaten insan ruhu tehlikeli ve yok edici güçler barındırır. Yıkım ve kaos kontrol altında tutulmalıdır. Yoksa her şeyi yutar. İnsan da çevresine zarar vermemek için kendi canavarlarını kontrol etmek, onları bastırmak veya öldürmek zorundadır. Ancak diğer bir taraftan karanlığı dışlayan bu savaş ve ikilik eğilimi onu tehlikeli hale getiren şeydir. Özünde karanlığın doğası kötücül değildir. Canavarsı olduğu söylenebilir. Kudretli ve güçlü, kaotik ve dürtüseldir. Ancak özellikle iyi veya kötü değildir. Onun reddedilmesi ve kontrol edilmeye çalışılması, bilinçten dışlanmasını ve terk edildiği zindanda gittikçe vahşileşmesini beraberinde getirir.
Yani aslında kontrol edildiği için kontrolden çıkmış bir yaratık olduğu söylenebilir. Ve er ya da geç yüzleşme gerektirmektedir. Peki bu yaratığa karşı sevgiyi seçmek mümkün müdür? I am nothing. Lifeless. Soulless. Hated and feared. I am dead to all the world. Hear me. I am the monster the breathing men would kill. I am Dracula. I love you. Oh, God, forgive me. I do. Existe tutto, venne omne dolo et fallacia, in the vice. When my time comes, will you do the same to me? It is finished. Oh, my love. My love. There, in the presence of God, I understood at last how my love could release us all from the powers of darkness. Our love is stronger than death. Give me peace. Freud'un id, ego, süperego kavramlarıyla kurduğu ilişkide bahsettiğimiz konuyu ele almaktadır. Aynı kişinin benlik merkezi ve bilinç düzeni olan ego gibi toplumsal otorite ve düzende kendini sürdürmek için çeşitli bariyerler inşa eder. Yaşamın korunması ve iyilik adına kurulan toplumsal kurallar, ahlak ve yasalar hem bireysel hem de toplumsal boyutta belli başlı tehlikeli eğilimleri bastırarak düzen getirir. Ancak buradan çok net olarak görebileceğiniz gibi bu düzen sadece söz konusu düzen ve otorite lehine olma eğilimine gitmekte, katılaşmakta, yaşamın özüyle bağını yitirmektedir. Ne kadar iyi ve aydınlık olursa olsun, insanlar hiçbir zaman onlara dayatılmış steril bir düzen içinde kalarak kendilerine ait saf deneyimler yaşayamaz, derindeki gerçekliği bulamazlar. Toplumun iyi bireyleri pek çok zaman ahlak kurallarını takip etmek ve iyi entelektüeller olmakla birlikte kendi ruhlarının derinliklerinden bir haber yaşamaktadırlar. Adeta bu insanın ruhu gerçek olamamıştır. My heart is enormous lake, black with pollution. I am blind, drowning in this ocean. My soul torn apart. My spirit is broken into the fabric of our is woven.
Gölgeyi dönüştürmek gibi karanlığı dönüştürmek de ondan kaçarak değil, ancak içinde bulunarak olabilir. Acı kucaklandığı zaman onda kendine özgü bir anlam ve güzellik bulunabilir. Yeterince içinde kaldığınızda karanlık size hiç beklemediğiniz hediyeler, yeni bir yaşam bahşeder. Bu yüzden akrebin bir sembolü de kendi küllerinden doğan anka kuşudur. Yaratıcılığın kaynağı da bu kara sulardadır. Zira sanat pek çok zaman karanlığı dönüştürme eylemidir. Sanatçı, çoğu insanın hayatını kaçmakla geçirdiği yerlere dalar. Kendi acısı ve korkularını, bilinçaltını keşfeder. Ve rahatsız edici olmak pahasına bile olsa onu dışarı çıkarır. Böylece diğer herkese de kendi ruhlarının derinliklerini deneyimlemek için bir şans sunar. Otorite ve sanatın genellikle anlaşamıyor olması, sanatın bu gücünden ve tabuları yıkmasından gelir. Akrebin diyarı derin, konsantre, boş olduğu kadar dolu ve katıksızca gerçek bir yerdir. Acı gibi yoğun duygularla ilişkisi olması da bundandır. Ve şu ana kadar konuştuklarımızdan aklınıza gelmediyse, cinsellik de bunun büyük bir parçasıdır. Ve bu kadar korkulup bastırılmış olması, gizli ve tabu bir konu olarak karanlık köşelerde kalması da bundan dolayıdır. Çok ilginçtir. İnsanın içinde onu yaşam için savaştıran tutku ve dürtü, derinlere inildiğinde onu kendi rızasıyla ölüme de götürmektedir. Cinsellik ve aşk, ölümü zorla yaşamak yerine ona çekilmeye benzer. Aşık olmak, nereden geldiğini bilmediğiniz karşı konulmaz bir istekle, tüm ruhunuzla biri veya bir şeye çekilmek. Kendinizi bu büyük güce ve o insana isteseniz de istemeseniz de emanet ederek egonun güvenli sınırlarının dışına çıkmaktır. Artık kendi bireysel istek ve fikirlerinizin, kendi yollarınızın mutlak hükmü bitmiştir. Başka bir insanla bütünleşmek sahiden yapıldığı zaman çok büyük bir dönüşüm getirir. Bu da yine nazik ve tatlı bir olay değildir. Eski benliğinizin ölümü ve pek çok şeyin yıkılıp baştan yaratılmasıdır. Yoğun duygusal bir ilişkiye giren bir insan bu değişime karşı koyamaz. Koyacak olursa ilişki gitmesi gereken yere gidemez. Karmik bir ders gibi reddettiği şey o kabul edene kadar sonraki ilişkilerinde ve başka durumlar aracılığıyla karşısına çıkmaya devam edecektir. Aynı ölümün kaçınılmaz olması gibi. Cinsellik her boyutuyla akrebin doğasını yansıtır. Ölüm gibi yalnızca birinci elden yaşanan saf bir deneyimdir. Yaşamamış birine anlatılamaz ve öğretilemez. Tarifi gündelik kelimelerle mümkün olmayan duygularla doludur. Seks özünde iki insanın birbirine ruhlarının en derin ve tutkulu kısımlarını açması, tehlikeli derecede yakınlığa girmesidir.
Böyle bir yakınlık söz konusu değil gibi gözüken zamanlarda bile büyük duygusal enerjilerin teması kaçınılmazdır. Kişilerin en derin bilinçaltı istek ve ihtiyaçları, onların cinsel istek ve davranışlarına şekil verir ve kişiyi egosunun ötesinde olan karanlıkta kalmış özellikleriyle bütünleşmeye götürmeyi amaçlar. Bu sebeple bazen insanların kendi bilinçli kişiliklerine çok zıt cinsel arzuları olduğunu görebilirsiniz. Bu adeta insanın ara sıra ölebilmesini ve bu şekilde rahatlayabilmesini sağlar. Egoyu sürekli sabit tutmak hem yorucu hem kıttır ve bu açıdan ölmek sahiden de dürtüsel sistemimize kazınmış çok önemli bir ihtiyaçtır. Cinselliğin fiziksel boyutuna baktığımızda da yine ölüm ve hazzın birbirine karıştığı ilginç bir tablo görürüz. Seks temiz ve hoş, şirin bir olay değildir. Vücut sıvılarıyla doludur. Vahşice hareketler ve dışarıdan bakıldığında iğrenç, hatta hiç fikri olmayan bir insan için korkunç denilebilecek şeyler içerir. Hatta görüntü neredeyse birinin birini öldürmesine benzer. Çıkarılan sesler bile böyledir. Çığlıklar ve acı çektiğimizde çıkardığımıza çok benzeyen inlemeler. Haz ve acı birbirine tuhaf bir biçimde çok yakındır. Yaratıcılık ve yıkım da öyle. Zira bahsettiğimiz eylem kelimenin gerçek anlamıyla yeni bir hayat yaratma eylemidir. Cinsellik gibi kadının bastırılmış olmasının da köklerinin bu meseleye dayandığını not etmekte fayda var. Kadınlarla ilişkilerinde hissettikleri bu büyük, kaotik duygusal güçten ve onun getireceği ölümden korkan aydınlık erkek bilinci, onu canavarlaştırma ve kontrol altına alma eylemi göstermiştir. Kadın cinsel gücünden ayrıştırılmış, kadınlığını yalnızca erkeğe bağlı kaldığı eş ve anne rolleri üzerinden oynadığı namuslu bir yaşama itilmiştir. Paganizmin bastırılışı da benzer tarihi köklere inmektedir. Yeraltı dünyasını deneyimlemenin herkes için kaçınılmazlığını, zorunlu yıkıcı deneyimler ve cinsellikten bahsederek anlattık. Ancak çoğu insanın deneyimlemediği ve belki hiç deneyimlemeyeceği bir yol daha vardır. Sınırlı sayıda insan, sanatçılar gibi, zemindeki yaşamlarını bırakıp bu derin, karanlık boşluğa kendi iradeleriyle dalmayı seçerler. Bu kişiler şamanlar, kahinler, cadı ve büyücülerdir. Pek çok toplumda şaman olan kişinin geçmişte ölümcül bir mental veya fiziksel hastalık yaşadığını duyarsınız. Tüm yaşamın bir çıkmaz sokağa girdiği çaresiz bir durum. Şamanı diğer insanlardan farklı kılan ve ruhlar alemine bağlayan bu olmuştur. O aslında ölüp de hayata geri dönmüş olan kişidir. Yeryüzünde yaşayan bir ölü gibidir. Dolayısıyla bu dünyayla ölüler diyarı arasında bir köprüdür. Bazı şaman ve kahinlerin ise kör olduğunu, hatta kendi gözlerini almış olabileceklerini görürsünüz. Zira şamanın baktığı dünyayı, görünmeyeni görmek için karanlığa bakmanız gerekir. Oraya bakan kişi bir insanın içindeki gizli tohumu, onun kaderini görür. Tüm olacaklar o ruhun en derin arzusu gereği zaten şekillenmiştir. Neredeyse tüm büyüler ve ayinler de karanlıkta yapılır. Bir şeyin yaratılması için yokluktan çıkması gerektiği düşünülürse bu çok mantıklıdır. Karanlık, sonsuz potansiyel enerji ve kudretle doludur. Böyle bir ortamda nasıl hissedeceğinizi hayal ederek büyünün o yoğun, tüm bedeni saran, korku ve güçle karışık hissiyatını hissedebilirsiniz. Cinsel enerjiyle çok yakındır. Zaten ikisi de yaratım için kullanılan enerjilerdir. Akrep için entelektüel dünya ve bilim dünyasındaki örnek ise psikenin derin sularını araştıran psikanalizmdir. Bilinç dışının ilk kez büyülü bir güç veya kader olmanın ötesinde tanımlanması ve onun nasıl insan iradesi ve zihninin ötesinde bir güç olduğunun anlatılması insanlık için büyük bir devrimdi. Akrebin ne kadar içe dönük bir enerji olduğunu söylemeye herhalde gerek yok artık. Doğası gereği yalnız ve sessiz, gizliden giden bir havası var. Açıkta ve ortada değil. Kompleks ruhundan gelen keskin ve sezgisel bir zekayla, hiç unutmayan duygusal bir hafızadan bahsetmek mümkün. Zira akıl unutsa da ruh unutmaz. Bu yüzden akrep incindiği zaman duyacağı eşsiz acı ve öfke de unutulmayacak, saklanacaktır. O halde bu canavarlar kimlermiş? Artık bir bakalım.
You know, I found that many of your ideas and presentations were very challenging and dangerous to the limits that I felt on my mind, but I don't feel especially terrified sitting across from you talking with you. I don't feel like you're any danger to me. No, I'm a nice man. That's part of the strategy. I'm the doorkeeper to deep, dark water that everybody explores on their own. I am not a guru. I have no particular acts. Hem Güneş burcu hem de yükseleni akrep olan Terence McKenna, psikedeliklerin sorumlu kullanımını savunmakla tanınıyordu. Burada akreple ilgili konuştuğumuz bazı konulara çok güzel bir özet yapıyor. They are an experience, and an experience is something that we have very intimately ourselves. So it's not something you can teach people or draw too many general conclusions from. It's an experience, but it's an experience that I feel people should have. And when I see a political system or a set of cultural values that are denying people this experience, then I feel like some kind of human rights abuse is taking place. The tension between so-called straight culture and psychedelic culture is a tension over values. Psychedelics challenge the assumptions of any cultural or political system, and that makes them dangerous to every cultural and political system. To my mind, the psychedelic agenda means visiting the most remote parts of the world, reading the most forgotten and obscure literatures, and having the most extreme experiences that one can enjoy safely. I love him, I love him, I love him. Video boyunca da kliplerinden parçalar izlediğimiz Björk'ün Güneş, Ay ve yükseleninin üçü birden akrep. I love him, this time I'm gonna keep it to myself. This time I'm gonna keep me all to myself. But it makes me want to Suç ve Ceza'yı okurken gördüğüm akrep temaları üstüne haritasına baktığım Dostoyevski. Derin psikolojik incelemeleri ve ele aldığı zorlayıcı konularla gerçek bir akrep. Makabr öyküleriyle bilinen Edgar Allan Poe'nun ise yükseleni akrepti. Watchmen gibi ünlü çizgi romanların yazarı Alan Moore. Rather than merely bore my friends by having anything as mundane as a midlife crisis, I decided it might be more interesting to actually terrify them by going completely mad and declaring myself to be a magician. Magic, in its earliest form, is often referred to as the art. I believe that this is completely literal. I believe that magic is art, and that art, whether that be writing, music, sculpture, or any other form, is literally magic. Art is, like magic, the science of manipulating symbols, words or images, to achieve changes in consciousness.
And I believe that this is why an artist or writer is the closest thing in the contemporary world that you are likely to see to a shaman. Yönetmenlerden Hitchcock'un Ay Burcu, Stanley Kubrick'in Ay ve Yükseleni, David Lynch'in Yükseleni. Felsefeden ise Nietzsche'nin Yükseleni ve Albert Camus'un Güneşi. Müzisyenlerden Beethoven'ın Yükseleni ve Ozzy Osbourne'un Yükseleni. Ressamlardan ise Pablo Picasso, Francis Bacon, Georgia O'Keeffe ve Monet. Charlie Chaplin'in de Ayı ve Yükseleni Akrep'ti. Komedyen ve oyuncu Jim Carrey'nin Yükseleni de Akrep. Bunu Jim Carrey'nin hayatında yaşadığı büyük dönüşümlerden de görebilirsiniz. Oyunculardan Joaquin Phoenix, Jodie Foster, Leonardo DiCaprio ve Nicole Kidman'ın Yükseleni. Yengeç burcunda söz ettiğimiz Robin Williams'ın Yükseleni ise Akrep. Bunu Robin Williams'ın o derinlere bakan, kimi zaman keskinleşen gözlerinde görebilirsiniz. Son olarak da ünlü tarihsel kişiliklerden Rasputin'in de Yükseleni Akrep'ti. Bir sonraki video balık. Akrebin tutkusunu ve acısını geride bırakıyor, yeraltı dünyasının da ötesindeki daha da anlaşılmaz bir diyara gidiyoruz. Burası acaba psikotik bir sanrı mı, yoksa huzurun hüküm sürdüğü bir cennet mi?